Hayatın bazı dönemlerinde sanki her şey üst üste gelir. İnsanların sözleri, başarısızlık korkusu, bitmek bilmeyen kaygılar ve en kötüsü kendi zihninin sana karşı çalışmaya başlaması. Belki de bugün bu videoya rastlaman tesadüf değildir. Çünkü bu videoda yüzyıllardır ayakta kalan insanların kullandığı 7 güçlü stoacı dersi birlikte keşfedeceğiz. Bu dersler seni bir gecede değiştirmeyecek. Ama onları gerçekten anlarsan, hiç kimsenin seni kolayca yıkamayacağı bir zihne sahip olabilirsin. Videonun sonuna kadar kalmanı özellikle istiyorum. Çünkü son ders, stoacı filozofların en az konuştuğu ama hayat değiştiren en güçlü ilkelerden biri. Ve çoğu insan tam da bu yüzden hayatı boyunca aynı yerde kalıyor. Şimdi rahat bir nefes al, omuzlarını gevşet. Birkaç dakika boyunca dış dünyanın sesini sustur. Çünkü bu birkaç dakika belki de yıllardır ihtiyacın olan bakış açısını sana kazandıracak. Hazırsanız başlıyoruz. 1. ders. Seni yaralayan şey, olaylar değil, onlara verdiğin anlamdır. Sabah uyandığında telefonuna baktığını hayal et. Beklediğin mesaj gelmemiş. Bir arkadaşın seni aramamış. İş yerinde patronun sana soğuk davranmış. İlk düşüncen ne olurdu? Bana kızgın, ben yeterince iyi değilim. Kesin bir hata yaptım. Oysa stoacılar burada dur der. Marcus Aurelius şöyle düşünürdü. Gerçek seni incitmez, onun nasıl yorumladığın incitir. Bu fark hayatını değiştirebilir. Çünkü insanların davranışları senin kontrolünde değildir. Ama onların davranışlarına yüklediğin anlam tamamen senin elindedir. Birinin sana cevap vermemesi seni değersiz yapmaz. Bir iş görüşmesinden olumsuz dönüş almak, başarısız olduğun anlamına gelmez. Bir insanın seni anlamaması, yanlış biri olduğun anlamına da gelmez. Stoacı zihnin ilk adımı budur. Olanı olduğu gibi görebilmek. Yorum eklemeden, felaket senaryoları üretmeden, kendi zihnini, kendi düşmanın haline getirmeden. Çünkü çoğu insan gerçeklerle savaşmaz. Kendi zihninde oluşturduğu hikayelerle savaşır. Ve o savaş asla kazanılamaz. Bugün kendine küçük bir söz ver. Bir dahaki sefere canını sıkan bir olay yaşadığında hemen tepki verme. Kendine sadece şu soruyu sor. Gerçekten olan bu mu? Yoksa bunu ben mi böyle yorumluyorum? İşte yenilmez insanların ilk adımı budur. Olayları değiştiremezsin. Ama onlara verdiğin anlamı değiştirebilirsin. Ve bazen hayatını değiştirmek için ihtiyacın olan tek şey tam olarak budur. 2. ders. Başkalarının onayını aramayı bıraktığın gün, gerçek gücünü keşfedersin. Hayatının ne kadarını, başkalarının ne düşüneceğini hesaplayarak geçirdin. Belki giymek istediğin kıyafeti giymedin. Belki söylemek istediğin sözü söylemedin. Belki de gerçekten istediğin hayatı yaşamaktan vazgeçtin. Çünkü birileri seni yargılayabilirdi. İşte tam burada insan görünmez zincirlerle yaşamaya başlar. O zincirlerin adı başkalarının onayıdır. Stoacı filozof Epiktetos şöyle der. Eğer seni mutlu edecek şey başkalarının düşünceleri ise, özgürlüğünü çoktan teslim etmişsindir. Bu cümle ilk duyulduğunda sert gelebilir. Ama biraz düşün. Bugün seni öven biri, yarın seni eleştirebilir. Bugün seni alkışlayan insanlar, yarın seni tamamen unutabilir.
Eğer değerini onların sözlerine bağlarsan, hayatın boyunca sürekli yükselip düşeceksin. Rüzgarın önündeki bir yaprak gibi, nereye savrulacağını asla bilemeyeceksin. Stoacılar bunun yerine, iç pusulanı takip etmeyi öğretir. Çünkü gerçek güç, insanların seni alkışlaması değildir. Kimsenin alkışlamadığı zamanlarda da, doğru olanı yapmaya devam edebilmektir. Düşünsene, sessiz bir odadasın. Kimse seni izlemiyor. Kimse seni övmeyecek. Kimse yaptığını öğrenmeyecek. Yine de aynı disiplini gösterebilir misin? İşte karakter, tam da burada ortaya çıkar. Çoğu insan, başkalarının gözü üzerindeyken güçlü görünür. Ama yalnız kaldığında, kendi sözünü bile tutamaz. Stoacı insan ise, kalabalıklar için yaşamaz. Çünkü bilir ki, en önemli mahkeme, kendi vicdanıdır. Seneca'nın çok sevdiğim bir düşüncesi vardır. Der ki, iyi bir insan olmaya çalış, iyi biri gibi görünmeye değil. Bu iki cümle arasında, koca bir hayat farkı vardır. Çünkü görünmek, geçicidir. Olmak ise, kalıcıdır. Belki bugüne kadar, insanların seni sevmesi için fazla fedakarlık yaptın. Belki sürekli herkesi mutlu etmeye çalıştın. Belki de sırf kırılmasınlar diye. Kendi sınırlarını defalarca çiğnettirdin. Fakat şunu unutma, sürekli herkesi memnun etmeye çalışan biri, en sonunda kendini hayal kırıklığına uğratır. Ve en acısı, yine de herkesi memnun edemez. Çünkü bu, imkansızdır. Bugünden itibaren kendine küçük bir soru sor. Şu anda bunu gerçekten istediğim için mi yapıyorum? Yoksa birileri beni beğensin diye mi? Bu tek soru, hayatındaki yüzlerce gereksiz yükü fark etmeni sağlayabilir. Çünkü insanlar değişir, fikirler değişir, moda değişir, toplum değişir. Ama sağlam bir karakter, yıllar geçse bile yerinde kalır. İşte seni yenilmez yapan da budur. Başkalarının seni nasıl gördüğü değil, senin kendine baktığında nasıl bir insan gördüğündür. Ve inan bana, içindeki o sessiz ses, dışarıdan gelen bütün alkışlardan çok daha değerlidir. 3. ders. Kontrol edemediğin şeylerle savaşmayı bıraktığın gün, gerçek huzuru bulursun. Hayatının büyük bir kısmı, aslında hiçbir zaman kontrol edemeyeceğin şeyler için endişelenerek geçiyor. Yarın ne olacak? İnsanlar benim hakkımda ne düşünüyor? Ya başarısız olursam? Ya her şey istediğim gibi gitmezse? Fark ettin mi? Bu soruların hiçbirinin cevabı şu an senin elinde değil. Ve yine de zihnin bütün enerjisini bunlara harcıyor. Stoacılar, insanı özgürleştiren en önemli ayrımı çok net yapar. Hayatta iki tür şey vardır: kontrol edebileceklerin ve asla kontrol edemeyeceklerin. Senin düşüncelerin, davranışların, kararların, çaban, bunlar sana aittir. Ama insanların fikirleri, geçmiş, hava durumu, ekonomi, şans, başkalarının davranışları, bunlar hiçbir zaman sana ait olmadı. İnsan, kendisine ait olmayan şeyleri kontrol etmeye çalıştığı anda, acı başlamış olur. Bunu sana kısa bir hikayeyle anlatmak istiyorum. Yaşlı bir adam, torunuyla birlikte deniz kenarında yürüyordu. Gökyüzü kapkaraydı. Şiddetli bir fırtına yaklaşıyordu. Torunu telaşlandı. Dedeciğim, ya fırtına daha da büyürse, ya yağmur başlarsa, ya deniz taşarsa? Yaşlı adam gülümsedi. Elindeki küçük taşı denize attı. Sonra torununa dönüp sakin bir sesle şöyle dedi: "Denizi durduramam. Rüzgarın yönünü değiştiremem.
Bulutlara hükmedemem. Ama fırtına gelmeden önce sığınacağım yeri seçebilirim. İşte stoacılık tam olarak budur. Hayatı kontrol etmek değildir. Hayatın içinde kendini yönetebilmektir. Çoğu insan her gün görünmez savaşlara girer. Trafiğe sinirlenir. Yağmura öfkelenir. Başkalarının sözlerine takılır. Geçmişte yaptığı hataları tekrar tekrar düşünür. Sonra da neden bu kadar yorulduğunu anlayamaz. Oysa bütün bu savaşlar baştan kaybedilmiştir. Çünkü rakibin kontrol edemediğin şeylerdir. Marcus Aurelius'un söylediği çok güçlü bir düşünce vardır. Ateşin üzerine ne atılırsa atılsın, onu söndürmez. Tam tersine ateş onları yakıtına dönüştürür. İnsan da böyle olabilir. Karşısına çıkan zorlukları durduramaz. Ama onları kendisini güçlendiren deneyimlere dönüştürebilir. Belki bugün planların bozulacak. Belki biri seni haksız yere eleştirecek. Belki beklediğin fırsat gecikecek. Bunların hiçbiri senin kim olduğunu belirlemez. Seni belirleyen şey, bütün bunlara nasıl cevap verdiğindir. Çünkü hayat her zaman istediğin gibi davranmayacak. Ama sen her zaman nasıl davranacağını seçebilirsin. Ve işte bu seçim, hiç kimsenin senden alamayacağı en büyük güçtür. Bugünden itibaren, canını sıkan bir olay yaşadığında, kendine sadece tek bir soru sor. Bu gerçekten benim kontrolümde mi? Eğer cevabın hayır ise, onun peşinden gitme. Enerjini, zamanını ve zihnini sana ait olmayan savaşlarda tüketme. Çünkü yenilmez insanlar, her savaşa giren insanlar değildir. Hangi savaşın verilmeye değer olduğunu bilen insanlardır. 4. ders, acıdan kaçma. Çünkü seni güçlendiren şey, çoğu zaman odur. İnsan doğası, acıdan kaçmak ister. Zor olanı ertelemek, rahatsız edici konuşmalardan kaçınmak, başarısız olma ihtimali olan denemeleri hiç yapmamak, bunların hepsi ilk bakışta güvenli görünür. Ama stoacılar farklı düşünürdü. Onlara göre sürekli rahatlık arayan bir insan, zamanla kendi potansiyelinin mahkumu olur. Çünkü karakter, rahatlıkta değil, zorlukta şekillenir. Demiri düşün, soğuk haliyle kolayca eğilebilir. Ama ateşe girmeden hiçbir zaman gerçek gücüne ulaşamaz. İnsan da böyledir. Hayat bazen seni ateşin içine atar. Bir kayıp yaşarsın. Emek verdiğin bir şey başarısız olur. Güvendiğin biri seni hayal kırıklığına uğratır. İlk hissettiğin şey, neden ben olur? Oysa stoacı, zihniyet farklı bir soru sorar. Bu yaşadığım olay bana ne öğretebilir? İşte bu soru, kurbandan savaşçıya dönüşmenin ilk adımıdır. Marcus Aurelius bir düşüncesinde şöyle der: önüne çıkan engel, ilerlemenin ta kendisi olur. İlk okuduğunda garip gelebilir. Bir engel, nasıl olur da ilerleme olabilir? Çünkü seni geliştiren şey, her şeyin kolay olması değildir. Seni geliştiren, zorlandığında verdiğin tepkidir. Kasların spor salonunda neden büyür? Çünkü ağırlık onlara zarar verir. O küçük yırtıklar daha güçlü bir kasın başlangıcıdır. Eğer kasların konuşabilseydi, belki de çalışırken şöyle derdi: canım yanıyor. Ama sen bilirsin ki, o acı, gelişimin işaretidir. Hayatın verdiği zorluklar da böyledir. Her acı, seni yıkmak için gelmez. Bazıları, seni bugünkü halinden daha güçlü biri yapmak için gelir. Elbette bu,
acıyı sevmek gerektiği anlamına gelmez. Stoacılık, acıyı romantikleştirmez. Ama ondan kaçmanın, insanı daha kırılgan yaptığını söyler. Çünkü kaçtığın her zorluk, bir gün karşına daha büyük haliyle çıkar. Yüzleştiğin her zorluk ise, bir daha seni eskisi kadar korkutamaz. Belki bugün hayatında seni zorlayan bir konu var. Belki uzun zamandır ertelediğin bir karar, belki yapmaktan korktuğun bir konuşma, belki de sürekli kaçtığın bir sorumluluk. Kendine şunu sor. Bunu yapmaktan korkmamın nedeni gerçekten yapamamam mı? Yoksa sadece rahatsız olacağımı bilmem mi? Çoğu zaman cevap ikincisidir. Ve işte tam orada gelişim başlar. Stoacılar cesareti korkmamak olarak tanımlamaz. Korkuya rağmen doğru olanı yapabilmek olarak tanımlar. Çünkü cesur insan, acı hissetmeyen insan değildir. Acıya rağmen karakterinden vazgeçmeyen insandır. Unutma, hayat seni rahat ettirmek için var olmadı. Hayat, sana kim olduğunu göstermek için var. Ve bazen seni güçlendiren en büyük öğretmen, en çok canını yakan deneyim olur. O yüzden bir dahaki sefere hayat önüne zor bir engel koyduğunda hemen geri çekilme. Derin bir nefes al ve kendine şunu söyle. Belki de tam ihtiyacım olan şey karşıma çıktı. Çünkü yenilmez insanlar, acısız bir hayat yaşayanlar değildir. Acıyı, karakterlerine dönüştürmeyi öğrenenlerdir. 5. ders. Her savaşa girmek seni güçlü yapmaz. Bazı insanlar, güçlü olmanın, her söze cevap vermek olduğunu düşünür. Kendilerini eleştiren herkese karşılık verirler. Her tartışmayı kazanmak isterler. Her haksızlığı anında düzeltmeye çalışırlar. Ama sonunda fark etmeden en değerli şeylerini kaybederler. Zamanlarını, enerjilerini ve iç huzurlarını. Stoacılar ise gerçek gücün her yumruğu atmakta değil, hangisini görmezden geleceğini bilmekte olduğunu söyler. Çünkü insanı yoran şey, yaşadığı olaylar değildir. Onlara verdiği sürekli tepkilerdir. Bir düşün, sana biri hakaret ettiğinde, o an 2 seçenek vardır. Birincisi, öfkenin seni yönetmesine izin vermektir. Sesini yükseltirsin, tartışma büyür. Saatlerce, belki günlerce, aklında aynı konuşmayı tekrar edersin. Ama ikinci seçenek, sessiz kalmayı bilmektir. Hayır. Bu korkaklık değildir. Bu, kendini kontrol edebilmektir. Çünkü kendini yönetemeyen biri, hiçbir şeyi yönetemez. Marcus Aurelius'un çok güçlü bir sözü vardır. Sana zarar veren şey, insanların davranışları değil, onlara verdiğin tepkidir. İnsanlar, senin huzurunu çalamaz. Onlara o anahtarı sen vermediğin sürece. Bazen en güçlü cevap, hiç cevap vermemektir. Bir ağacı düşün. Şiddetli bir rüzgar çıkar. Rüzgar bağırır, uğuldar, öfkeyle eser. Ama ağaç, rüzgarla tartışmaz. O sadece köklerine tutunur. Fırtına geçer. Ağaç hala oradadır. İnsan da böyle olmalıdır. Başkalarının öfkesi, senin karakterini değiştirmemeli. Çünkü öfkeli bir insanın amacı, seni de kendi duygusuna çekmektir. Sen de aynı öfkeyle cevap verdiğinde, aslında savaşı çoktan kaybetmiş olursun. Seneca şöyle der, öfkenin en büyük cezası, onu taşıyan kişiye aittir. Bir an dur ve düşün, hayatında kaç tartışmayı gerçekten kazandın?
ve kazandığın tartışmaların kaçı sana huzur getirdi? Muhtemelen çok azı, çünkü çoğu tartışmanın sonunda iki taraf da yorgun kalır. Stoacı insan haklı çıkmaya çalışmaz, doğru yaşamaya çalışır. Bu ikisi aynı şey değildir. Bazen insanlar seni yanlış anlayacak, bazen sana haksızlık yapacaklar, bazen hakkında hiç bilmedikleri şeyleri konuşacaklar. Hepsini susturamazsın. Ama hepsine cevap vermek zorunda da değilsin. Çünkü senin görevin başkalarının zihnini yönetmek değildir. Kendi zihnini korumaktır. Bugünden itibaren sana yöneltilen her sözde kendine küçük bir soru sor. Buna cevap vermek gerçekten hayatımı daha iyi hale getirecek mi? Yoksa sadece egomu tatmin mi edecek? Bu soru seni sayısız gereksiz tartışmadan kurtarabilir. Ve zamanla şunu fark edeceksin: sessizlik bazen en güçlü cevaptır. Çünkü gerçekten güçlü insanlar kendilerini herkese kanıtlamaya çalışmazlar. Onlar bilir ki aslan ormanda dolaşıp her havlayan köpeğe dönüp bakmaz. Yoluna devam eder. Sen de öyle yap. Hedefine doğru yürümeye devam et. Çünkü yenilmez insanlar her savaşı kazananlar değildir. Sadece gerçekten önemli olan savaşları seçenlerdir. 6. ders: sabır, güçlü insanların sessiz silahıdır. Bugünün dünyasında her şey hız üzerine kurulu. Hızlı başarı, hızlı para, hızlı sonuç. Bir düğmeye basıyoruz ve saniyeler içinde istediğimiz şeye ulaşmayı bekliyoruz. Fakat hayat, internet kadar hızlı çalışmaz. Karakter, bir gecede oluşmaz. Bilgelik, bir kitap okuyarak kazanılmaz. Ve güçlü bir zihin, birkaç gün disiplinli yaşayarak inşa edilmez. İşte bu yüzden Stoacılar sabrı bir bekleyiş olarak değil, bir güç olarak görürdü. Çünkü sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Doğru şeyi yapmaya, sonuç hemen gelmese bile devam edebilmektir. Bunu sana kısa bir hikayeyle anlatmak istiyorum. Genç bir adam, yıllardır kılıç ustası olmayı hayal ediyordu. Ülkenin en bilge ustasını buldu ve onun öğrencisi olmak istedi. İlk gün, usta ona bir kılıç vermedi. Sadece avluyu temizlemesini söyledi. Genç adam şaşırdı. Ama sesini çıkarmadı. Bir hafta geçti, hala avluyu temizliyordu. Bir ay geçti, hala aynı işi yapıyordu. 6 ay sonra dayanamadı. Üstad, ben savaşmayı öğrenmek için geldim. Neden bana hala kılıç vermiyorsunuz? Yaşlı usta süpürgeyi elinden aldı ve sakin bir gülümsemeyle şöyle dedi: sen kılıcı kullanmayı öğrenmek istiyorsun. Ama önce kılıcı taşıyacak zihni inşa etmelisin. Sabretmeyi bilmeyen biri, gücü eline aldığında onu doğru kullanamaz. Bu hikaye sadece eski zamanlara ait değildir. Bugün de aynı hatayı yapıyoruz. Birkaç gün spor yapıyoruz. Sonuç göremeyince bırakıyoruz. Yeni bir beceri öğreniyoruz. Zorlaşınca vazgeçiyoruz. Bir hedef koyuyoruz. İlk engelde yön değiştiriyoruz. Sonra da neden istediğim hayatı yaşayamıyorum diye soruyoruz. Oysa cevap çoğu zaman çok basittir. Çünkü yeterince uzun süre devam etmedik. Marcus Aurelius şöyle der: zamanın görevini yapmasına izin ver. Ne kadar derin bir cümle. Çünkü doğada hiçbir büyük şey aceleyle gerçekleşmez. Bir meşe ağacı bir haftada büyümez. Bir nehir kayaları bir günde şekillendirmez.
güneş. Her sabah telaş etmeden doğar. Ve yine de dünyayı aydınlatmayı başarır. İnsan da böyledir. Küçük ama sürekli adımlar. Bir gün dönüp baktığında hayatını tamamen değiştirmiş olabilir. Belki bugün çabanın karşılığını alamadığını hissediyorsun. Belki kimse seni fark etmiyor. Belki emek veriyorsun ama ilerlemiyormuşsun gibi geliyor. İşte tam bu noktada çoğu insan vazgeçer, stoacı ise bir adım daha atar. Çünkü bilir ki sonuçlar her zaman emeğin verildiği gün gelmez. Bazen aylar sonra gelir, bazen yıllar sonra. Ama mutlaka gelir. Yeter ki sen yürümeyi bırakma. Bugün kendine şu sözü ver. Hızlı ilerlemek yerine sürekli ilerleyeceğim. Çünkü hız seni bir yere ulaştırabilir. Ama istikrar seni bambaşka bir insana dönüştürür. Ve unutma, yenilmez insanlar en hızlı koşanlar değildir. Düştükten sonra bile yürümeye devam edenlerdir. 7. ders. Ölümü hatırlayan insan, hayatı gerçekten yaşamayı öğrenir. Stoacılığın en güçlü öğretilerinden biri, ilk duyduğunda seni rahatsız edebilir. Çünkü sana sürekli kaçmaya çalıştığımız bir gerçeği hatırlatır. Bir gün bu hayattan ayrılacağız. Hiçbirimiz burada sonsuza kadar kalmayacağız. Marcus Aurelius neredeyse her gün kendine bunu hatırlatırdı. Karamsar olduğu için değil, tam tersine, hayatın değerini unutmamak için. Çünkü insan, zamanının sonsuz olduğunu sandığında, en değerli şeyini fark etmeden harcamaya başlar. Ertelemeye başlar. Hayallerini, sevdiklerine söylemek istediği sözleri, kendini geliştirmeyi, mutlu olmayı hep başka bir güne bırakır. Ama o başka gün bazen hiç gelmez. Bugün kendine şu soruyu sor. Eğer bu yıl hayatındaki son yıl olsaydı, şu anda yaptığın şeyleri yapmaya devam eder miydin? Her gün şikayet ettiğin konular gerçekten bu kadar önemli olur muydu? Saatlerini sana hiçbir şey katmayan insanlara ayırır mıydın? Sürekli geçmişi düşünür müydün? Yoksa hayatını daha cesur yaşamaya mı başlardın? İşte stoacılar bu yüzden ölümü düşünmekten korkmazdı. Çünkü ölüm onlara nasıl öleceklerini değil, nasıl yaşayacaklarını öğretirdi. Seneca'nın çok sevdiğim bir sözü vardır. Hayat kısa değildir. Biz onu boşa harcadığımız için kısa gelir. Bu cümleyi gerçekten düşün. Belki de ihtiyacın olan şey daha fazla zaman değildir. Elindeki zamanı daha bilinçli kullanmaktır. Çünkü her sabah sana verilen yeni bir armağandır. Ve hiçbirimizin yarın sabah uyanacağının garantisi yoktur. Bu düşünce korkutucu değildir. Aksine özgürleştiricidir. Çünkü sana şunu söyler. Bugün sevdiğin insana onu sevdiğini söyle. Bugün başlamak istediğin şeye başla. Bugün affedebiliyorsan affet. Bugün öğren. Bugün üret. Bugün yaşa. Çünkü beklediğin mükemmel zaman belki de hiçbir zaman gelmeyecek. Ve unutma, hayat bir gün mutlaka bitecek. Ama önemli olan kaç yıl yaşadığın değil, yaşadığın yılların ne kadarını gerçekten yaşayabildiğindir. Bugün bu videoda 7 güçlü stoacı ders öğrendin. Olaylara verdiğin anlamın seni şekillendirdiğini, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan yaşayabilmeyi, kontrol edemediğin şeyleri bırakmayı, acıyı bir öğretmen olarak görmeyi, her savaşa girmemeyi, sabırla yoluna devam etmeyi,
Ve son olarak, hayatın değerini anlayabilmek için ölümü hatırlamayı. Belki bu derslerin hepsini bir anda hayatına uygulayamayacaksın. Ama içlerinden sadece bir tanesini gerçekten yaşamaya başlarsan, bugünkü halinden çok daha güçlü bir insana dönüşebilirsin. Şimdi yorumlarda senin düşünceni merak ediyorum. Bu 7 dersten hangisi seni en çok etkiledi? Yorumlara sadece ders numarasını yazabilir ya da neden seni etkilediğini bizimle paylaşabilirsin. Belki senin düşüncen, bu videoyu izleyen başka bir insanın hayatına da ışık olur. Eğer bu video sana değer kattıysa, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu şu an böyle bir mesaja ihtiyaç duyduğunu düşündüğün biriyle paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Huzur seninle olsun.